Arkadaşlar bu videomuzda Napolyon'u Akka'da durduran Cezzar Ahmet Paşa'dan ve onun destansı Akka Kalesi savunmasından bahsetmeye çalışacağız. Cezzar Ahmet Paşa Fransız kralı Napolyon'a karşı Akka Kalesi'ni başarı ile savunan büyük Türk kumandanıdır. Bosnalı olup doğum tarihi konusu hakkında çeşitli rivayetler vardır. 1720, 1722 veya 1735 tarihinde doğduğu ileri sürülmektedir. Cezzar Ahmet Paşa, Bosna valisi Hekimoğlu Ali Paşa'nın hizmet ve himayesine girmiş, Ali Paşa'nın Mısır'a tayin edilmesiyle onunla birlikte Mısır'a gitmiştir. Genç Ahmet'in zeka ve becerikliliği kadar cesaretini de takdir eden Hekimoğlu Ali Paşa, valilikten azledilince onu Kahire sancak mutasarrıfı Ali Bey'in kölesi olan Abdullah Bey'in hizmetine vermiştir. Cezzar Ahmet Paşa senelerce kölemenler arasında kalarak onların mücadele usullerini ve hayat tarzlarını takip etti. Burada kabiliyetiyle dikkat çeken Ahmet Paşa, isyan çıkaran, ayaklanan aşiretlerle başarılı bir şekilde mücadele verdi. Hatta efendisi Abdullah Bey'in Buhayre aşireti ile çarpışırken öldürülmesi üzerine bu aşireti basarak 70'ten fazla kişiyi öldürmesinden dolayı kölemenler ona deve kasabı anlamına gelen Cezzar demişlerdir. Bu hadiseden sonra Cezzar Ahmet Paşa'nın şöhreti her tarafta duyulmaya başlamıştır. Daha sonra Mısır'ı terk eden Cezzar Ahmet Paşa Şam'a giderek Şam valisi Osman Paşa'nın hizmetine girdi. Burada da başarıyla mücadele etti. Akka muhafızlığı ve Sayda eyaleti valiliğine getirildi. Bu görevlerdeyken çıkan savaşlarda başarı kazandı. Birçok isyanı bastırdı. Cezzar Ahmet Paşa 1780 tarihinde haç emirliği vazifesiyle Şam eyaletine tayin olundu. Gerek Sayda ve gerek Şam valiliği sırasında Akka Kalesi'nde oturdu. Burada kuvvetli bir ordu kurarak küçük bir donanma meydana getirdi. 1799 yıllarında Fransa İmparatoru Napolyon Orta Doğu seferine çıkmış, Mısır'a asker çıkararak Kahire'yi ele geçirmişti. Mısır'dan sonra Suriye ile fethetmek için 10 Şubat 1799'da harekete geçti. Napolyon 24 Şubat 1799'da Gazze'yi ve daha sonra Yafa'yı aldı. Yafa'daki çarpışmalarda esir aldığı 4000 İslam askerini idam ettirdi. Yerli halkı katliama tabi tuttu. Bu durum bölgede Napolyon ve Fransa aleyhinde büyük bir nefretin uyanmasına sebep oldu. Yafa'dan sonra Suriye'nin son müdafaa kalesi olan Akka önlerine gelen Napolyon kaleyi kuşattı. Akka kalesini Cezzar Ahmet Paşa savunuyordu. Napolyon bu seferleri sırasında karşılaşacağı en çetin rakibin Cezzar Ahmet Paşa olacağını biliyordu. Bu yüzden çok önceden Cezzar Ahmet Paşa'ya mektuplar göndererek onu kendi tarafına çekmeye çalışmıştır. Mısır'ı ve Filistin'i kolaylıkla zapt eden Napolyon, Akka Kalesi'nin 1-2 gün içinde düşeceğini hayal etmiş ve bu hayal ile Cezzar Ahmet Paşa'ya şu mektubu göndermiştir. İşte kalenin duvarları önüne geldim. Bir ihtiyarın geri kalmış birkaç günlük ömrünü almak bana bir şey kazandırmaz. Seninle harp etmek istemiyorum. Benimle dost ol ve kaleyi teslim et. Cezzar Ahmet Paşa bu mektuba şu cevabı verdi. Hamdolsun gücümüz yetiyor ve elimiz silah tutuyor. Geri kalmış birkaç günlük ömrümüzü de küffar ile cenklerde geçiririz. Napolyon 80'lik Cezzar Ahmet Paşa'nın bu cevabını okuyunca etrafındakilere anlaşıldı, bu ihtiyar bizim birkaç günümüzü heba edecek. Ama merak etmeyin, 2 gün sonra şehrin ortasındayız demiş ve bu hayal ile 19 Mart günü savaş başlamıştır. Napolyon'un Akka kuşatması 19 Mart'tan 29 Mayıs'a kadar 64 gün devam etmiş. Her geçen gün artan baskı ve şiddet hiçbir netice vermemiş. Fransızların her hücumu Türk süngüsüyle karşılanarak düşman çok ağır kayıplar vermiştir. Kaleyi savunanların kahramanlığı karşısında şaşırıp kalan Napolyon,
yüksek rütbeli bir subayını Akka Kalesi'ne göndererek direnmenin netice vermeyeceğini, şehir teslim edilirse paşanın ordusu ve ağırlıklarıyla beraber istediği yere gitmesine müsaade edeceğini bildirmiştir. Cezzar Ahmet Paşa, bu teklife devlet bizi bu kaleyi teslim etmek için vezir yapmadı. Ben Cezzar Ahmet Paşa, şehadet rütbesini elde etmeden bir karış toprak vermem cevabını verdi. Napolyon, Cezzar Ahmet Paşa'ya gönderdiği mektuplardan bir netice alamayınca bütün güçleriyle Akka Kalesi'ne saldırmaya başladı. Fakat kaleden çok şiddetli bir direniş gördü. Bu yüzden başarı sağlayamadı. Napolyon askeri harekatın yanında propaganda silahını da kullanıyordu. Fransız askerleri bütün güçleriyle saldırılarına devam ediyor. Cezzar Ahmet Paşa da aynı kararlılıkla bu saldırılara karşı koyuyordu. Osmanlı askerlerinin sebat ve dayanıklılığı, gösterdikleri büyük direnç Fransızların saldırılarını geri püskürttü. Özellikle gece muharebeleri çok şiddetli geçiyordu. Fransız askerleriyle kılıç ve bıçaklarla göğüs göğüse çok çetin bir mücadele başladı. Tehlikeyi gören Cezzar Ahmet Paşa, Fransız askerlerinin yoğunlaştığı lağım yanındaki cephaneyi bizzat ateşleyerek kaleye giren Fransız kuvvetlerini havaya uçurdu. Bu manevrasıyla Cezzar Ahmet Paşa, kale içinde beliren bu çok önemli tehlikeyi büyük bir maharetle önledi. Alevler içinden kurtulabilen Fransız askerleri muhasara merdivenlerinde bırakarak geriye çekilmek zorunda kaldılar. Yaşlılığına rağmen Cezzar Ahmet Paşa akıllara durgunluk veren bir cesaret gösteriyordu. Bu saldırıları takip eden günlerde Fransızlar bütün güçleriyle tekrar saldırıya geçtiler. Toplarıyla açtıkları gediklerden şehre girerek boğaz boğaza mücadeleye başladılar. Fakat Cezzar Ahmet Paşa durmadan, yorulmadan mevzileri dolaşarak hem askerlerine cesaret veriyor hem de onları gayrete getiriyordu. Yeri gelince de bir genç gibi düşmanla vuruşmaktan da geri kalmıyordu. Savaş bu şekilde 2 aya yakın bir süre devam etti. Akka kuşatmasının 52. günü Rodos mutasarrıfı Yaşar Kaptan'ın emrindeki yeni ve taze bir nizam-ı cedid askeriyle Akka Kalesi'ne takviyeye gelmesi Napolyon'un ümitlerini tamamen kırdı. Cezzar Ahmet Paşa'nın bu olağanüstü savunmasını kıramayacağını anlayan Fransız İmparatoru 64 gün süren kuşatmadan sonra bir gece karanlığından faydalanarak çekilmeye başladı. Napolyon Akka önünde 2 şöhretli generalini ve binlerce askerini kaybetmişti. Ayrıca birçok yaralı askeri vardı. Geri çekilirken ağırlıklarını ve yaralı askerlerini taşımanın zorluğundan ve güçlüğünden dolayı cephanesini ve toplarını toprağa gömdü. Yaralı askerlerini de zehirleyerek Akka'yı terk etti. Böylece Mısır seferi sırasında yaptığı insanlık dışı katliama, kendisi uğrunda savaşan ve bu uğurda canlarını feda etmeye çalışan kendi askerlerini de öldürterek barbarlığına ve zalimliğine bir yenisini daha eklemiş oldu. Buna karşı Cezzar Ahmet Paşa aldığı Fransız esirlerine insanca muamele edip yaralarını sardırdı. Onlara para vererek kalenin tamir işlerinde çalıştırdı. Bir kısmını da serbest bıraktı. Kuşatma sonunda Napolyon, Akka'da durdurulmasaydım bütün doğuyu ele geçirebilirdim demiştir. Akka müdafasından sonra Cezzar Ahmet Paşa, Vehhabi meselesinin önem kazanmasından dolayı Şam valiliği ile beraber Vahhabilere karşı yapılacak sefere serdar tayin edildi. Fakat hastalığı sebebiyle kendisi sefere gidemedi. Emrindeki Süleyman Paşa'yı gönderdi. Cezzar Ahmet Paşa 23 Nisan 1804 tarihinde Akka'da vefat etti. Cezzar Ahmet Paşa görev yaptığı çok karmaşık bir yapıya sahip olan bu coğrafyada sert bir siyaset takip ederek asayişi temin etmiştir. Akka, Sayda, Beyrut gibi önemli merkezlerin iktisadi bakımdan gelişmelerini sağlamış, Akka'da biri kendi adını taşıyan 6 cami,
2 çarşı ve birçok han, hamam, çeşme, 7 su değirmeni yaptırmış, surları esaslı şekilde tamir ettirmiştir. Ayrıca bir taraftan Mısır'ın durumuna olan hakimiyetini her vesileyle Osmanlı hükümetine gösterirken, diğer taraftan giriştiği faaliyetlerini, askerlerinin özelliklerini, dindarlığını, idaresi altındaki şehirlerin durumunu, adaletini konu alan risaleler kaleme aldırmıştır. Böylece manevi nüfuzunu ve kutsi bir şahsiyet olduğunu yayıp, bölgedeki otoritesini sürekli kılacak bir zemine oturtmaya çalışmıştır. Cezzar Ahmet Paşa'yı ve onun ismini tarihe mal eden destansı Akka savunmasını ele aldığımız bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kanalımıza abone olarak, videolarımızı beğenerek, yorum yaparak destek olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.